Devam edelim birazcık da Suriye'den bahsedelim. Suriye'de ne oluyor bitiyor anlamaya çalışalım. Bugün itibariyle Tom Barak'ın yeni açıklamaları var. Ankara Büyükelçisi Amerika'nın aynı zamanda da Suriye özel temsilcisi Trump'ın. Şara'nın mevcut politikalarını acilen revize etmesi gerek demiş. Yüksek ihtimalle İsrailliler dedi ki Amerika'nın büyükelçisi ve özel temsilcisi bize dair çok ters şeyler söylüyor. Azıcık da öbür tarafa söylesin de rahatlayalım. Bence öyle. Ülkedeki Dürzi ve diğer azınlıkların güvenliğinin sağlanması Şara'nın sorumluluğu. Vallahi doğru söylemiş burada, hiç kuşkusuz öyle, ama öncelikle İsrail'e Şara'nın güçlerini oraya sokması için şu uçaklarını, insan hava araçlarını durdurması talimatı vermesi gerekiyor Amerika'nın. Yoksa onlar giderken yolda zaten Suriye'nin kendini koruyabilecek şekilde şu anda bir ordu düzeneği yok. Fiziken gidip askeriyle müdahale edebilir. Yolda da İsrail uçakları onları vurduğunda haliyle orada düzeni sağlayamıyorlar. Mevcut yaklaşımın devam etmesi halinde hem bölgesel hem uluslararası destek kaybedilebilir. Bu hani cız demek için olabilir, daha fazla bizim yanımızda durun diyebilirler. Bunu bilemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarını desteklemiyor. Bu 4. kez duyuyoruz bu süreçte. Bir de engelleseler keşke, saldırıyı engelleseler. Böylelikle onun da sıkıntısı ortadan kalkar. Ülkede güvenliği sağlamak için eski rejim yanlısı askeri unsurların yeniden yapılandırılması gerekiyor. Burası işte Amerika için bile cız pozisyonlarından biri. Sanırım bu pek gerçekleşecek bir şey değil. Askeri yöntemler yerine siyasi çözüm ve kapsayıcı diyalog yolları öncelik olmalı. Birkaç tane böyle cümle düşüklüğümüz var, onu da affınıza sığınalım diyelim Barak'ın cümlelerinden yola çıkarak. Burada özetledik, biraz daha haberle genişletelim, sonra da devam edelim. Şara'ya politikalarını değiştirme ve kapsayıcı olma tavsiyesi verdim dedi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak, Reuters haber ajansına konuştu. Barak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile yaptığı görüşmelere ilişkin detayları açıkladı. Bölgesel güvenlik desteği istemesi ve daha kapsayıcı politikalar izlemesi tavsiyesinde bulunduğunu söyledi. Şara şöyle düşünmeli: bir an önce uyum sağlamalıyım. Çünkü eğer hızla uyum sağlamazsam arkamdaki desteği kaybedeceğim. Barak, Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve son duruma değindi. Suriye ordusunun yaşananlardan sorumlu olmadığını, bölgede çatışanların aşiretler ve gruplar olduğunu vurguladı. Suriye ordusu şehre girmedi. Yaşanan vahşetlerin sorumlusu Suriye ordusu değil. İsrail'le kente gitmemek üzerinde anlaştıkları için orada değiller. İsrail, eğer şehre girerseniz çıkamazsınız. Sınırda durun ve aşiretlerin girişini engelleyin dedi. Ve Suriye ordusu da iyi bir iş çıkardı. Şehirlerde yaşananlar kabilelerin kabilelerle çatışması. Tom Barak, Suriye'de mevcut yönetimden başka bir seçenek olmadığını da yineledi. Bir B planı yok. Eğer mevcut Suriye hükümeti düşerse ne olacak? Bir B planı yok ifadelerini kullandı. Barak, bu senaryoda Suriye'nin Afganistan ve Libya'dan daha kötü bir duruma düşebileceğini ifade etti. Tom Barak'ın açıklamaları İsrail'de de geniş yankı buluyor. İsrail basını Barak'ın ifadelerinden rahatsız. Açıklamalarının Türkiye ile eşgüdüm içinde olduğunu vurguluyorlar. Barak, kısa süre önce verdiği bir röportajda İsrail'in bölünmüş ve parçalanmış bir Suriye tercih edeceğini söylemişti. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in Suriye'yi bölmek istediği ifadelerini kullanmıştı.